Dostlar merhaba. Artık yeter dediğimiz, haberleri açmaya korktuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çocuk istismarı bir skandal değil, bir insanlık suçudur. Ben bugün, o masum çocukların çıkmayan sesi, duyulmayan feryadı olmak için bu videoyu hazırladım. Bu hikaye belki canınızı yakacak ama gerçeklerle yüzleşmeden iyileşemeyiz. Sizden ricam, videonun sonunda fikirlerinizi açıkça yazmanız ve bu sese ortak olmanız. Hangi ilden, hangi ülkeden bu mücadeleye katıldığınızı lütfen belirtin. Onları korumak bizim en büyük borcumuz. Kar, Colorado'nun kalbindeki küçük White Creek kasabasının üzerine son 50 yılda görülmemiş bir şiddetle yağıyordu. Kalın ve ağır kar taneleri sokakları sonsuz, beyaz ve sessiz bir örtüye dönüştürürken, Rocky dağlarından esen keskin rüzgar insanları ısıtılmış evlerine sığınmaya zorluyordu. James Sterling, pahalı yün paltosunu daha sıkı sardı ve merkezi meydanı hızlı adımlarla geçti. Bu olağanüstü kar fırtınası sırasında misafirlerin rahat ve güvende olduğundan emin olmak için oteline ulaşma sorumluluğunu hissediyordu. Yaşına rağmen James, ABD'nin bu dağlık bölgesinde büyük bir otel imparatorluğu kurmuştu. Ama bu büyük başarı, 3 yıl önce sevgili eşi Sarah'nın ölümünden beri içinde taşıdığı o derin boşluğu dolduramıyordu. Titiz, neredeyse takıntılı kişiliği ve kararlılığı, iş dünyasının zorluklarını aşmasına yardım etmişti. Ama giderek artan duygusal yalnızlığı, ona yaklaşmaya çalışan az sayıdaki insanla arasında mesafe oluşturuyordu. O artık yaşayan değil, sadece işleyen bir adamdı. Tam neredeyse boş olan meydanı geçerken, gecenin ürkütücü sessizliğini yaran zayıf bir fısıltı duydu. Aniden durdu. İlk başta rüzgarın sesi sandı. Ama ses tekrar geldi. Bu kez daha netti. Sesi takip etti ve merkezi çardağın altında, karın neredeyse tamamen örttüğü küçücük bir figür gördü. "Sevgili Tanrım, lütfen beni eve götür. Buradan çıkar, tamamen donmadan önce." Bu bir çocuğun sesiydi. James hızla koştu ve karı temizledi. Karşısında, belki 4 yaşında, koyu kahverengi saçlı ve derin mavi gözlü bir kız vardı. Üzerinde sadece ince, açık pembe bir elbise vardı. "Küçük kız, burada ne yapıyorsun?" diye sordu James, titreyen sesiyle. "Kurtarılmayı bekliyorum," dedi kız. "Annem, kaybolursam aynı yerde beklememi söylemişti." James'in boğazı düğümlendi. "Ne kadar zamandır buradasın?" "Saymayı bilmiyorum. Ama 2 kez karanlık oldu. En az 2 gün." James onu hemen kucağına aldı. O kadar hafifti ki sanki bir kuş gibiydi. "Adın ne?" "Lucy." "Lucy Newman. Peki ailen nerede?" Lucy başını çevirdi. "Onlar hakkında konuşamam. Söz verdim." James onu evine götürdü. Ev sıcak ve rahattı. Sarah'nın dokunuşu hala her yerdeydi. James, Lucy için sıcak bir banyo hazırladı. Ona sıcak çikolata yaptı. Eski bir sandıktan Sarah'a ait bir gecelik buldu. Lucy sıcak çikolatayı aldı. Ama James bir şey fark etti. Lucy bir çocuk gibi değil, bir yetişkin gibi içiyordu. Sessiz, zarif ve kusursuz bir şekilde. "Artık daha iyi misin?" diye sordu James. Lucy başını salladı. "Evet, teşekkür ederim. Beyefendinin çok güzel bir evi var." Durdu. "Burası, sanki..." ve cümlesini tamamlamadı. "Neye benziyor?" diye üsteledi James. "Hiçbir şeye. Sadece çok güzel," diye hızlıca cevap verdi Lucy. Ama büyük gözleri, bu cevabın arkasında saklı, anlatmasına izin verilmeyen koca bir dünyanın varlığını ele veriyordu. James o gece uyumadı. Şöminenin yanında, koltukta oturup Lucy'yi izledi. Lucy, oturma odasındaki büyük kanepede, ateşin huzur veren sıcaklığına yakın bir yerde uyuyordu. Küçük kız uykusunda konuşuyordu. Ama bunlar sadece parçalanmış cümlelerdi. "Kırmızı pencere, beyaz güllü bahçe, papa bilmemeli." Bir anda ürperdi. James'in kalbi sıkıştı. Bu küçük varlık kim bilir neler görmüştü.
Ertesi sabah Lucy uyandığında, James bir kez daha onun tuhaf özelliklerine tanık oldu. Geçici yatağını neredeyse askeri bir disiplinle topladı. Battaniyeleri kusursuz şekilde katladı ve banyoyu kullanmadan önce izin istedi. Kahvaltı sırasında ise kusursuz bir masa adabıyla yemek yedi. Çatal ve bıçağı doğru tuttu. Ağzı kapalı çiğnedi. James merakla sordu. "Böyle yemek yemeyi sana kim öğretti?" Lucy doğal bir şekilde cevap verdi. "Mürebbiye Claire, iyi bir aileden gelen kızların sofrada her zaman zarif olması gerektiğini söylerdi." Sonra aniden sustu. Elini ağzına kapattı. Sanki bir sır vermişti. James dikkatle sordu. "Mürebbiye mi? Yani bir mürebbiyen vardı." Lucy korkuyla başını salladı. "Bu konular hakkında konuşamam. Babama söz verdim. Eski evi unutacaktım." James artık emindi. Bu kız zengin bir aileden geliyordu. İyi eğitilmişti. Ama buna rağmen bir kasaba meydanında çöpler gibi terk edilmişti. Korkunç bir şey olmuştu. Ve Lucy'ye bunu unutması emredilmişti. Kahvaltıdan sonra James sosyal hizmetleri aradı. 1 saat içinde sosyal hizmet görevlisi Barbara Collins geldi. Tecrübeli bir kadındı. Yaptığı telefon görüşmelerinden sonra şöyle dedi. "Son aylarda bölgede kayıp hiçbir çocuk bildirilmedi. Sanki bu kız hiç var olmamış gibi." James şaşkınlıkla sordu. "Bu mümkün mü?" Barbara iç çekti. "Bazen aileler çocuklarını uzak şehirlere bırakır. Daha iyi bir hayatları olsun diye." Bu sırada Lucy resim yapıyordu. James çizime baktı. Büyük bir ev, simetrik pencereler, geniş bir bahçe. Ama üst kattaki bir pencere kırmızıya boyanmıştı. James diz çöktü. "Bu pencere neden kırmızı?" Lucy'nin gözleri hüzünle doldu. "Çünkü dünyayı oradan gördüm ve kırmızı en çok hissettiğim renkti." O anda James karar verdi. "İstediğin kadar burada kalabilirsin." Lucy gülümsedi. İlk kez. Gerçek bir gülümsemeydi. Ama James bilmiyordu. Bu kararın onu geçmişiyle ilgili korkunç sırların içine sürükleyeceğini. İlk 2 hafta boyunca Lucy, James'i şaşırtmaya devam etti. Gündüzleri klasik şiirler okuyordu. Klasik müzikleri tanıyordu. Yaşına göre imkansız bir kelime hazinesi vardı. Ama geceleri kabuslar görüyordu. Gri takım elbiseli adam, beni görmesin, karanlık oda, uçuşan kağıtlar. Lucy hep aynı evi çiziyordu. Ve hep kırmızı pencereyi. Bir gün James sordu. "Neden hep aynı evi çiziyorsun?" Lucy cevap verdi. "Çünkü evi doğru çizersem iyi şeyleri hatırlarım." Durdu. "Ve pencereyi kırmızı boyarsam kötü şeyler içeride hapsolur." Bir gün James onu otele götürdü. Personel Lucy'ye hayran kaldı. Özellikle otel müdürü Carmen. Lucy'yi tanıdığı anda dondu. Yüzü bembeyaz oldu ve fısıldadı. "Bu imkansız." Ama beklenmedik tepkiyi gösteren kişi, otelin bahçeleriyle yaşına rağmen hala sevgiyle ilgilenen 80 yaşındaki Connie oldu. "Aman Tanrım!" diye fısıldadı Lucy'yi görünce ve elindeki bahçe makasını düşürdü. "Bu kız bana birini hatırlatıyor." "Kimi?" diye sordu James hemen. Connie gözlerini kısarak Lucy'yi izledi. Özellikle Lucy'nin seradaki kış güllerini sanki onları yıllardır tanıyormuş gibi eğilip koklamasına dikkat etti. "Hareketleri, duruşu," dedi Connie. "Highland Park'taki eski villada yaşayan aileyi hatırlatıyor." "Hangi aileyi?" "Newman ailesini. Çok zenginlerdi. Bağları, arazileri vardı. Ama yaklaşık 5 yıl önce korkunç bir felaket yaşadılar. Ailenin reisi Thomas Newman, kötü giden bir iş yüzünden her şeyini kaybetti. Ve bir gece tüm aile ortadan kayboldu." James'in kalbi hızlandı. Lucy'nin soyadı da Newman'dı. Bu bir tesadüf olamazdı. "Villa nasıldı?" diye sordu. "Muhteşemdi. Büyük, simetrik pencereleri vardı. Ve küçük kızları 2. kattaki belirli bir pencerede durup
Bahçeye bakmayı çok severdi. James döndü. Lucy biraz ileride, otelin çeşmesinin yanında resim çiziyordu. Kağıtta yine aynı ev vardı. Ama bu kez daha fazla detay eklemişti. Simetrik gül bahçeleri, taş döşeli yol ve ortada bir çeşme, otelin çeşmesiyle birebir aynıydı. O öğleden sonra James, Lucy'yi eve bıraktıktan sonra Highland Park'a gitti. Şehrin en zengin bölgesi. Ve tepenin üzerinde villayı buldu. Terk edilmişti. Ama hala görkemliydi. Bahçe harap olmuştu. Ama yapı, Lucy'nin çizdiği evle tamamen aynıydı. James ikinci kata baktı ve gördü. Bir pencere, solmuş kırmızı çerçeveli. "Kırmızı pencere," diye fısıldadı ve ürperdi. Daha sonra şehir arşivine gitti. Görevli Benny, Newman ailesini hatırlıyordu. Thomas Newman saygın bir adamdı. Ama yatırımları batınca herkese borçlandı. Ev açık artırmaya çıktı. Ama kimse satın almadı. James sordu. Çocukları var mıydı? Evet. Evlat edindikleri küçük bir kız. James'in nefesi durdu. Ve sonra? Hepsi ortadan kayboldu. Bir daha hiç görülmediler. Sonra Benny ekledi. Kızın sağ bileğinde yarım ay şeklinde bir doğum izi vardı. O gece, Lucy uyurken, James dikkatlice bileğine baktı. Ve gördü. Yarım ay şeklinde ince bir iz. Artık emindi. Lucy, Newman ailesinin kızıydı. Ama sorular hala duruyordu. Ailesi neredeydi? Neden onu terk etmişlerdi? Ve neden geçmişi unutmasını istemişlerdi? Sonraki günlerde James, Lucy'yi daha dikkatle izledi. Lucy, basit yiyecekleri reddediyordu. Ziyaretçileri küçük bir reveransla selamlıyordu. Sadece kendisine söz verildiğinde konuşuyordu. Barbara Collins tekrar geldi. Lucy'nin gelişiminden etkilendi. "Burada iyi gelişiyor," dedi. Sonra ekledi. "Ama dürüst olmak gerekirse, hayatımda bu kadar resmi eğitim almış 4 yaşında bir çocuk görmedim." Durdu. Sanki başka bir yüzyılda yetiştirilmiş gibi. "Sence geçmişinde travmatik bir şey olabilir mi?" diye sordu James. Barbara ciddi bir ifadeyle başını salladı. Kesinlikle. Ailesi hakkında konuşmaktan kaçınması, sık kabuslar görmesi, aşırı resmiyeti, bunların hepsi aşırı stres yaşamış bir çocuğun klasik belirtileridir. Aynı öğleden sonra Lucy, James'in yanında kaldığından beri ilk panik atağını geçirdi. Bahçede oynuyordu. O sırada koyu renk takım elbiseli bir adam sokaktan geçti. Lucy adamı görür görmez bembeyaz kesildi. Oyuncağını düşürdü ve çığlık atmadan panik içinde eve koştu. Mutfak masasının altına saklandı. Titriyordu ve tekrar tekrar fısıldıyordu. "Beni görmemeli, beni bulmamalı. Kaybolacağıma söz vermiştim." James'in onu sakinleştirmesi neredeyse 1 saat sürdü. Sonunda Lucy konuştu. "Gri takım elbiseli adam, eğer birine bir şey söylersem, Papa Thomas kötü şeyler olacağını söyledi." James yumuşakça sordu. "Hangi şeyleri söylemek?" Lucy cevap verdi. "Kağıtları, Papa'nın şöminede yaktığı kağıtları, bütün gece ağlayarak yaktı." Durdu. Anne Margaret de ağlıyordu. Sonra o adam geldi. Papa'ya korkunç şeyler söyledi. Ve ertesi gün beni gezmeye götürdüler. Ama geri dönmediler. James'in kalbine bir yumisteruk gibi indi bu sözler. Lucy kaybolmamıştı. Terk edilmişti. Ama onu korumak için. O gece James, avukatı ve eski arkadaşı Charles'ı aradı. Charles dikkatle dinledi. Sonra şöyle dedi. 5 yıl önceki finans skandalını hatırlıyor musun? James hatırlıyordu. Thomas Newman o olayın içindeydi. Ama suçlu değil, tanıktı. James dondu. "Ne demek istiyorsun?" "Polisle işbirliği yaptı. Tehlikeli insanlara karşı ifade verdi. Ve tehdit edildi." "Evet." Charles durdu. "Belki Lucy'yi utançtan değil, onu korumak için terk ettiler." 3 hafta sonra James özel dedektif tuttu. Mark Evans, eski bir polis. Mark gerçeği buldu. Thomas Newman kara para aklama ağını ifşa etti.
James'in midesi düğümlendi. Sonra ne oldu? Aile gizli bir yere taşındı. Ama Lucy geride bırakıldı. Çünkü bir çocuk en zayıf halkaydı. Bir gece Lucy uykusunda yürüyordu. Anahtarı bulmam lazım. Çekmeceyi açmam lazım. Geç olmadan. James onu uyandırdı. Hangi çekmece? Lucy fısıldadı. Papa'nın gizli çekmecesi, portrenin arkasında. Ertesi gün James villaya gitti. İçeri girdi. Evi çürümüş ve terk edilmiş halde buldu. Ofiste portreyi buldu. Amelia Newman. Portreyi kaldırdı ve düğmeyi gördü. Bastı. Gizli çekmece açıldı. İçinde Lucy'ye yazılmış bir mektup ve bir vasiyetname vardı. James mektubu okudu. Ve hayatı değişti. Lucy, evlatlık değildi. Gerçek bir Newman'dı. Thomas'ın torunuydu. Ama asıl şok, mektubun sonundaydı. Eğer bize bir şey olursa, Vincent Sterling'i bul. James'in elleri titredi. Vincent Sterling, onun babasıydı. James gerçeği anladığında, dünyası durdu. Her şey birbirine bağlıydı. Thomas, eğer kendisine bir şey olursa, özellikle Sterling ailesinin bulunması gerektiğine dair talimatlar vermişti. Lucy'nin White Creek'te ortaya çıkması tesadüf değildi. Birisi onu bilerek, Sterling ailesinin yardım edebileceğini bildiği bu şehre getirmişti. James belgelerle eve döndüğünde onu endişelendiren bir manzarayla karşılaştı. Barbara oturma odasında Lucy ile birlikteydi ama yüzü gergindi. "James, seninle konuşmam gerekiyor," dedi. "Bugün garip bir telefon aldım. Lucy hakkında sorular soruyorlardı." James'in kalbi hızlandı. "Ne tür sorular?" "Onun tarifine uyan bir çocuğun bulunup bulunmadığını sordular. Kim olduklarını sorunca telefonu kapattılar." James'in damarlarındaki kan dondu. Bu, onun yerini buldukları anlamına gelebilir. Barbara başını salladı. "Evet, artık çok dikkatli olmalıyız." O gece Lucy uyuduktan sonra James, Mark Evans'ı aradı. "Araştırmayı hızlandırmalısın. Birileri Lucy'yi arıyor ve bunun ailesi olduğunu sanmıyorum." Mark'ın sesi ciddiydi. "James, Thomas ve Margaret yaşıyor. Federal koruma altında başka bir eyalette yaşıyorlar." James nefesini tuttu. "Ama bir sorun var." "Ne sorunu?" "Thomas'ın çökerttiği kara para ağı hala aktif. Güçlü insanlar büyük paralar kaybetti ve Lucy'yi istiyorlar." "Neden?" "İntikam ve Lucy'nin saklanan ek kanıtları bildiğini düşündükleri için." Ertesi gün James radikal bir karar aldı. Lucy'yi dağlardaki kırsal malikanesine götürdü. "Issız, güvenli. Bu sadece kısa bir tatil," dedi Lucy'ye. Ama Lucy gerçeği hissetti. İlk kez ona şöyle dedi. "Papa James, kötü insanlar beni bulmaya mı çalışıyor?" James'in kalbi kırıldı. Lucy dizlerine oturdu. Çünkü eski evde o adam geldikten sonra Papa Thomas hep pencereleri kontrol ederdi. Anne Margaret ise yatağın altına bıçak saklardı. 4 yaşındaki bir çocuk böyle şeyler hatırlamamalıydı. James güvenlik sistemi kurdu ve 2 gizli koruma tuttu. Lucy ise doğayı sevdi. Bahçede resimler çizdi. Ama artık kırmızı pencereli ev yerine özgürce uçan kuşlar çiziyordu. Ama huzur kısa sürdü. Bir hafta sonra Mark aradı. Sesi panikti. "James, Lucy'nin senin yanında olduğunu öğrendiler. 48 saat içinde onu almaya gelecekler." "Nasıl?" "Sosyal hizmetlerin içinden biri bilgi sızdırdı. Barbara suçlu değil. Ama sistem çöktü." James pencereden dışarı baktı. Lucy çiçek topluyordu. Hiçbir şeyden habersiz. James'in gözleri doldu. Bu küçük kız ikinci kez kaçmak zorunda kalacaktı. Ama bu kez James kaçmayacaktı. Savaşacaktı. Lucy'yi koruyacaktı. Ne pahasına olursa olsun. O gece James uyumadı. Bir plan yaptı. Ertesi sabah Charles'ı aradı. "Thomas ile iletişime geçmek istiyorum." Charles şok oldu. "Bu delilik," dedi. "Tüm Newman ailesini tehlikeye atarsın."
Thomas, ailemi aramaları için özel talimatlar bırakmıştı. Bize güven. Ayrıca Lucy, ailesi hakkındaki gerçeği ve gerçekte kim olduğunu öğrenmeyi hak ediyor. Federal yetkililerle saatler süren görüşmelerden sonra gözetimli bir telefon görüşmesi ayarlamayı başardılar. Hattın diğer ucundaki Thomas'ın sesi, Lucy'nin yaşadığını ve güvende olduğunu öğrendiğinde duygu ve rahatlamayla titriyordu. "Onunla iyi ilgileneceğinizi biliyordum," dedi Thomas, titreyen bir sesle. Vincent her zaman sözünü tutan bir adamdı ve ben de oğlunun aynı karaktere sahip olacağına güvendim. Thomas, "Tam olarak ne olduğunu bilmem gerekiyor. Lucy'nin peşinde kim var ve neden? Eski malikanede saklanmış belgeler var. Bu belgeler bölgenin çok güçlü insanlarını suçlayabilir. Onlara Lucy'ye yerlerini gösterdiğimi düşünüyorlar. Ama gerçek şu ki o zamanlar bunu anlayamayacak kadar küçüktü. Ben sadece onu korumak istedim. Ve emanet fonu?" Thomas derin bir iç çekti. "Para onun hakkı ama davalar nedeniyle dondurulmuş durumda. Ama mesele para değil James. Mesele torunumun hayatta kalması. Lucy'nin aslında Thomas'ın evlatlık kızı değil, gerçek torunu olduğunun ortaya çıkması her şeyi değiştirdi. Newman ailesinin mirası üzerinde yasal haklara sahipti. Ama aynı zamanda bu kan bağı onu daha büyük bir tehlikeye sokuyordu. Uzun bir sessizlikten sonra Thomas konuştu. "Bunu çözmenin bir yolu var ama hepimizin cesur olması gerekecek." Plan riskliydi. Ama belki de Lucy'nin huzur içinde yaşayabilmesi için tek yol buydu. Thomas, belgelerin yerini yetkililere açıklayacaktı. Ama sadece Lucy ile son bir kez yüz yüze görüşmesine izin verilirse. 2 gün sonra, federal ajanların gözetimindeki gizli bir yerde buluştular. James, Lucy'nin Thomas'ın kollarına koşup, "Opa, dede," diye bağırışını duygulanarak izledi. Margaret sessizce ağladı ve kızı gibi büyüttüğü çocuğa sarıldı. Lucy acıyla sordu. "Neden beni yalnız bıraktınız?" Thomas onu sıkıca tutarak cevap verdi. "Çünkü yaşamanı istedik, sevgilim. Bazen birini çok sevdiğimizde onu korumak için gitmesine izin vermemiz gerekir." Sonraki saatlerde Thomas, Lucy'ye gerçek geçmişini anlattı. Joseph ve Mary Santos'un onun gerçek anne babası olduğunu. Ama kendisinin ve Margaret'in onu tüm sevgileriyle büyüttüğünü söyledi. Ayrıca ona hayatı boyunca yetecek büyük bir mirasa sahip olduğunu açıkladı. Ama en önemlisi James'e bakarak şunu söyledi. "Artık sana benden daha iyi bakacak birini buldun." Son büyük dönüm noktası Mark Evans'ın beklenmedik haberlerle gelmesiyle oldu. Thomas'ın verdiği belgeler sayesinde yapılan polis operasyonunda kara para aklama şebekesine karışmış birçok kişi tutuklandı. Aralarında gri takım elbiseli gizemli adam da vardı. Gerçekte o, bölgedeki iş insanları için yasa dışı işlemler yürüten, Mr. Black olarak bilinen yozlaşmış bir muhasebeciydi. Suçlular yakalanınca, Thomas ve Margaret nihayet federal korumadan ayrılabildi. Ama kararları herkesi şaşırttı. Margaret şöyle dedi. "Lucy'nin James'la kalmasını istiyoruz. Kaçışta geçen bu aylar bize, ona hak ettiği istikrarı veremeyeceğimizi gösterdi. Ayrıca onun zaten onu gerçekten seven bir babası var." Lucy, Thomas ve James'e baktı. "Papa James'la kalabilir miyim ve yine de sizi ziyaret edebilir miyim?" James diz çöktü. "Elbette kalabilirsin. İstersen hepimiz büyük bir aile olabiliriz." Resmi evlat edinme süreci 6 ay sürdü. Ama bu süre içinde Lucy inanılmaz şekilde değişti. Artık terk edilmeyeceğini bilmenin verdiği güvenle gerçek kişiliği ortaya çıkmaya başladı. Doğası gereği çok meraklıydı. Sürekli sorular soruyordu. Ve müziğe özel bir yeteneği vardı. James onu piyano dersine yazdırdı. Öğretmenlerini şaşırtacak kadar hızlı öğreniyordu. Thomas ve Margaret yakın bir kasabaya taşındı ve Lucy'yi sık sık ziyaret etti.
Lucy'nin mirası serbest bırakıldı. Ama Lucy'nin önerisiyle paranın bir kısmı özel bir proje için kullanıldı. Eski Newman malikanesini satın aldılar ve risk altındaki çocuklar için bir merkez haline getirdiler. Lucy açılışta şöyle dedi: "Korkan çocuklar için güvenli bir yer olsun istiyorum." Kırmızı pencere korunmuştu. Artık çocukların yıldızları izlediği küçük bir gözlemeviydi. Lucy oraya bir tabela koydu. Hayallerin başladığı yer. Eski bahçıvan Connie geri döndü. Armen merkezin yöneticisi oldu. Mark Evans bile gönüllü güvenlik danışmanı oldu. Burası acıdan doğmuştu. Ama artık umut doluydu. Merkezin 1. yıl dönümünde James, Lucy'nin diğer çocuklarla oynayışını izledi. Lucy büyümüştü. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da. Lucy koşarak geldi. "Baba, bugün farklı bir dua edebilir miyim?" James gülümsedi. "Elbette." Lucy gözlerini kapattı. "Tanrım, beni bu yerde kaybettiğin için teşekkür ederim. Çünkü kaybolmasaydım asla bulunamazdım." James gülümsedi ve anladı. Bazen hayatın en büyük mucizeleri trajedi kılığıyla gelir. Bir zamanlar karda bulduğu o küçük kız sadece bir aile kazanmamıştı. Herkesin hayatını değiştirmişti. Güneş batarken Lucy bahçede koşuyordu. Artık saklanmak için değil, tohum ekmek için. Çünkü artık bir evi vardı. Fırtına geçmişti ve bahar gelmişti. Kalmak için.